Prompt Engineering bir mühendislik disiplini değil. Böyle bir meslek oluşmayacak belki. Bu sadece yetkinlik becerisi olarak kalacak. Bugün herhangi bir konuyla alakalı bir şey tanımlıyoruz ve ertesi hafta eskiyor o konu. Yani bundan daha eski dönemlerde full stack diyebileceğimiz kavramlar tekrar full stackleşiyor. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar. Korporasyona hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Bugün aslında güzel konular konuşacağız. R&D AI'yı konuşacağız. Sizin deneyimlerinizi konuşacağız ve ilginç, her ne kadar popüler olsa da daha derinlik gerektiren, yapay zeka etrafında dönen konulara da gireceğiz. Çok heyecanlıyız ve hemen başlamak istiyorum sohbetimize. Süper. Başlayalım. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ben Kahramanmaraş doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yine aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. Sektöre ağırlıklı olarak perakende domaininde başladım aslında. Yine perakendenin veri ve veriye dayalı karar sistemleriyle alakalı departmanlarda ağırlıklı rol aldım. Biraz perakende analitiği konularıyla ilişkiliydi. Şu anda da RNV Analytics'in kurucu ortağı ve CTO'su olarak görev yapıyorum. RNV AI'dan biraz bahsedelim. Kuruluş hikayesine gidelim. Çok alışılmış olmayan bir alanda ya da bilinmeyen bir alanda hizmet veriyorsunuz. Öncelikle onu sorayım size. Siz nasıl tanımlıyorsunuz faaliyet gösterdiğiniz alanı ve verdiğiniz hizmeti? Tabii biz aslında çok böyle geleneksel bir problemi daha böyle güncel teknolojilerle ve sofistike hizmetlerle çözen bir girişimiz. Güncel bir problem değil aslında çözmeye çalıştığımız problem. Perakendenin yıllardır sorunu olan işte doğru ürünün doğru mağazaya, doğru lokasyonda, doğru fiyatta bulunmasıyla alakalı bir süreç var. Perakendenin çok fazla alt başlığı var. Bunların hepsine biz aslında modüler olarak ürün ve çözümler üretiyoruz. Perakende domaininde sektöre başlayan ortaklarız aslında. Diğer kurucu ortağımız Gökhan Yücel ağırlıklı olarak satış, pazarlama, finans alanında bu problemleri çözen taraftaydı. Ben de daha teknik tarafta, IT tarafında bunların analitik olarak süreçlerini dizayn eden taraftaydım. Sonra biz aslında bununla alakalı süreçleri kendi çalıştığımız o dönemki firmada yapınca biraz daha ürünleştirilebilir, sahaya indirgenebilir, yaygınlaştırılabilir, ölçeklenebilir birer çözümler olduğunu kanaat getirdik. Öyle bir birlikteliğimiz başladı. Daha sonra da bunu aslında biraz pazar penetrasyonu sağlayarak Türkiye'de çeşitli KOBİ'lerden başlayarak şu anda da işte daha böyle farklı seviyede markalar diyebileceğimiz firmalarda hizmet vererek de ilerletmeye çalıştık. Dediğim gibi temel odağımız aslında stok optimizasyonu. Doğru ürünü doğru lokasyona, doğru fiyattan gönderme ile alakalı bir süreç. Bu bir tedarik zinciri optimizasyonu da olabilir, bir planlama süreci de olabilir, bir fiyat kararı da olabilir. Çok fazla alt karar noktalarını doğru orkestre eden, lokal kararlar aslında daha bir global environment'ta çözümler üreten bir yapıyız. Stok optimizasyonunun ya da perakendede optimizasyon gerektiren süreçlerin tamamını birçok açıdan ele alıyorsunuz. Peki bu gerçekten büyük bir problem dediğiniz ilk anı hatırlıyor musunuz? Neydi? Sizi bu çözümü üretmeye iten spesifik bir acı noktası var mıydı? Tabii aslında şöyle biz bu çözümle alakalı süreci ilerletirken şu anda sektöründe de hani hakim olabileceğimiz diye tanımlayabilirim. Çok fazla manuel süreçlerin olduğu bir durumdu. Çok fazla karar noktası var ve bu karar noktaları arasında da karar verici ile veri arasında çok ciddi bir boşluk vardı. Bu boşlukların doğru tanımlanamadığı ile alakalı süreçlere kanaat getirdik aslında. Bu veriyle alakalı da çok fazla metodoloji, yöntem var ve bunlardan hangileri ilgili sektör, ilgili firma için, ilgili süreç için uygun? Bu da biraz daha ağırlıklı olarak teknik bir yetkinliği gerektiren süreçti. Perakende her gün milyonlarca data noktasından veri toplayan bir firma. Daha böyle küçük verilerle de daha anomalik diyebileceğimiz ya da işte varsayımsal stratejilerle ilerletilebilecek durumun çok ötesine geçti aslında. Hem çok kanallı perakendeciliğin girmesiyle, departman mağazacılığın da girmesiyle ve çok alt departmanı olan sektörlerin de aynı optimizasyona cevap vermeye çalışmasıyla hem bir karmaşanın hakim olduğu, hem çok fazla karar noktasının olduğu, hem de veri ile karar verici arasında da boşlukların olduğu bir süreçti. Diğer bir açıdan da bu biraz daha sofistike hizmet olarak bakılan bir durumdu o zamanlar. Biz bu girişimi başlattığımız dönemlerde daha böyle tailored, akademik danışmanlıklarla ya da işte sektörde adı duyulmuş firmaların ilgili firmalar için gelip işte
uzun süren dönemlerde bir danışmanlık hizmetiyle firmalar bunu çözmeye çalışıyordu. Bunun bir SaaS ve modüler bir yapı, datanın da bu kadar liberalleştiği bir dönemde daha dinamik bir, çevik bir yaklaşımla ilerletilebileceği fikri ortaya çıktı. Biz de bununla alakalı süreçleri dizayn ettik. Aslında temel noktamız oydu. İşçilik kısmına, yetenek kısmına, bilgiyi doğru değerlendirip bir çözüm üretme kısmına değindik. Ama bir de kocaman 2 harf var şirketinizin adında, AI. Yapay Evet. zekayı nasıl entegre ettiğinizi bu süreçlere sorayım. Tabii, yani yapay zekâyı ikiye ayırabiliriz. Bir konvansiyonel yapay zeka, bir de üretken yapay zeka tarafı. Bizim daha çok tahminleme, modelleme için, optimizasyon için girdiğimiz alanlar konvansiyonel yapay zeka aslında. Biraz daha görüntü işleme, dil işleme kısımlarını belki ilerleyen dakikalarda sohbet edebiliriz agentic tarafla alakalı ama özellikle bu ürünü buraya ne kadar adet göndereyim, bu ürünü buraya bu fiyattan mı göndereyim, hangi dağıtım noktasından bu ürünü göndermem gerekiyor, bu ürün neden burada bu kadar adet satabilir ya da bu ürünün yaşı ve ömrüyle alakalı bir sıkıntı var mı? Ya da bu ürün doğru renç altında tanımlanmış mı gibi çok fazla problematik süreç var aslında. Planlamadan başlayan ürünün ömrünü tamamladığı noktaya kadar bir sürveyan içeriyor ve her bir döneminde bir karar politikası gerektiriyor. Bu süreçlerle alakalı da büyük veri havuzunda güncel temel istatistiksel yaklaşımlarla yapay zekanın da girdiği, özellikle ML algoritmaları tarafının daha böyle bu tarafta daha efektif çözümler verdiğini söyleyebilirim makine öğrenme yaklaşımlarıyla. Kanıta dayalı çözümler üretebiliyor olduk. Bundan dolayı da aslında biraz daha çok geleneksel ve işte örnek veriyorum 100 yıl önceki istatistiksel algoritmaların çoğu değişmedi aslında burada. Hem çok büyük veriyi işleyebilme hem de buradaki öğrenme konteksinin hızlı olabilmesiyle beraber yapay zeka bunu daha dinamik hale getirdi. Daha sezgisel zekayı sürecin içerisine adapte edebileceğimiz modeller ortaya çıktı. Yapay zekayı da oralarda kullandık. Yani bizim her çalışan sürecimizde bir yapay zeka tabanı var. Şöyle ifade edebilirim. Veriyi aldığımız noktadan çıktı ürettiğimiz katmanlara kadar her birinde farklı algoritmalar çalışıyor. Bazıları böyle temel anomalik bulguları çıkartabilecek algoritmalarken bazıları tahminlemeye dayalı, forecast'e dayalı algoritmalar. Bazıları da optimizasyona dayalı algoritmalar ve bunların ciddi bir işbirliği içerisinde çalışması lazım. Buralarda da bileşik yöntemler diyebileceğimiz daha ensemble modeller ve 2 aşamalı giden daha hibrit yaklaşımlı yani önce tahmini sonra da bu tahmine dayalı kestirim ve optimizasyonu yapan modeller ve birbiriyle de uyumlu çalışması gereken modellerin olduğu süreçler. Biz tüm bu alanlarda yapay zekayı kullandık. Diğer taraftan şu anda ilerlediğimiz kısımlar farklı amaçla hizmet verecek süreç itibariyle biz tarihsel datayla bir çıktı veren bir yapı da değiliz. Yani ağırlıklı olarak tarihsel data varmış gibi gözükse de özellikle olarak çok dinamik değişiyor. Özellikle Türkiye'de perakende hem enflasyonist durumlardan dolayı hem alışveriş alışkanlıklarının dinamik bir şekilde değişmesinden dolayı da adaptif bir şey olması lazım bunun. Yani biz basit bir ortalamayla ya da basit bir kural tabanlı sistemle işte burasını hep stok seviyesini bu seviyede tut. 2 sattıysa bunu gönder. Cover'ı bunun altındaysa böyle yapalım yaklaşımlardan çok daha böyle intelligent modeller gerekiyordu ve yapay zeka buralarda çok güçlü ve kararı da şeffaflaştıran modeller veriyor. Bizim diğer yenilikçi yaklaşımımız da açıklanabilirlikle alakalı kısım aslında. Tahminleme modelleri şu anda açıklanabilir ve nedensel yapay zeka algoritmalarıyla çalıştırıyoruz ve her sonucu karar alıcıya ya da bunu uzman sistem olarak entegre ettiğimiz sürece hangi nedenden dolayı bu kararı verdiğimizi ifade edebiliyoruz. Bu bir fiyat politikasıyla alakalı bir adet mi? Benzer ürünlerle alakalı bir durum mu? Mağazanın segmentiyle alakalı bir durum mu? Kapasiteden kaynaklı bir durum mu? Bunların hepsine cevap veren bir şeffaflık modeliyle ilerliyoruz ve hepsini de raporluyoruz. Yani evet biz önceki dönemde böyleydi, şu anda da böyle bir durum var ve bu post analizler ve nedensellikle alakalı süreçler de hem ticareti daha şeffaf hale getiriyor. Yani bu süreçten nasıl verim elde ettiklerini daha net görünür kılıyor. Hem de burayla alakalı iyileştirme modellerini daha efektif ilerletmemizi sağlıyor. Bu da yapay zekanın alt dallarında özellikle kontekstleri birbirine bağladığımız yani öz nitelik mühendisliği dediğimiz yerlerde çok ciddi
girdiler verebilen bir aşama bizim için. Öz nitelik mühendisliğinden biraz bahsedelim mi? Tabii yani aslında böyle biraz sektöre girecek arkadaşlar için de kritik bir durum öz nitelik mühendisliği. Data çok gürültülü. Özellikle perakendede böyle nominal data ya da alışık oldukları eğitim süreçlerini öğrenirken girdikleri temiz veri kadar temiz bir durum değil. Bu gürültülü datadan da doğru bir sonuç çıkartmaları lazım. Biraz bizim süreç Master Data Management'la başlıyor. Yani orayı, datayı doğru tanımlamadan, datanın sahipliğini doğru ifade etmeden tahminleme veya karar alma mekanizmasını doğru ilerletemeyiz. Bu durumda biz o tahmin modeline girdi sağlayabilecek tüm öz nitelikleri bulmaya çalışıyoruz aslında. Bizim basit bir modelimizde bile 300'e yakın bir öz nitelik var ve bunlar her biri birbiriyle beraber bir korelasyonda oluşturabilir, birbirine çarpan etkisi de oluşturabilir. Bu fonksiyonların hepsini tanımlayan bir durum. Buradaki öz nitelik mühendisliği temelde ben bu tahmin modelini ya da bu süreci iyi ilerletebileceğim, parametre optimizasyonunu veya modeli fine tune ederken bana daha efektif bir durum sağlayabilecek tüm girdileri ifade ediyor aslında. Çünkü bazıları ezberlemesine, modelin ezberlemesine olanak veren girdiler oluyor. Onları elenmesi gerekiyor gibi temelde durulabilir. Bazıları çok anomalik değişkenler. Bunların normalize edilmesi gerekebilir. Bazıları tarihsel olan değişkenler değil, çok öz nitelikler yani ürünün öz niteliklerine dair kategorik veriler olabilir. Yani bunları nasıl davranacağını belirleyen durumların hepsine öz nitelik mühendisliği diyebilirim. Yani ben ürünün rengi bir girdi aslında model için. Ürünün kumaş tipi bir girdi. Teknolojik bir durumsa bununla alakalı varyantı bir girdi. Hangi hiyerarşi aldığında satıldığı bir girdi. Fiyatı bir girdi. Bu girdilerin hangisi modele daha efektif hizmet ediyor? Hangileri modeli overfit, underfit durumlarından kurtarıyor? Ve ben bunları kategorize mi edeyim? Nümerikte mi kalsın? Normalize mi edeyim? Böyle bir şey agregate edip modelime tekrar mı girdireyim? Ya bu kategoriyi tanımlarken de şöyle bir bileşik süreç kullanayım dediğimiz tüm alt süreçlerin hepsi aslında birer öz nitelik mühendisliği ve burası süreç bilgisiyle de ilişkili bir durum. Yani sadece modeli bilmek, kullanılacak yöntemi bilmek, o yapay zeka algoritmasını bilmekle yeten bir durum değil. Buradan belki müşterilerin beklentilerine geçmekte fayda var. Çünkü bir yapay zeka konusu açıldığında bazen beklentiler düşük oluyor, haksızlık ediliyor buradaki yeteneklere. Bazen de çok yüksek oluyor gibi bir gerçek olduğunu sanırım hepimiz kabul edebiliriz. Sizin bizzat teknik olarak mümkün ama iş olarak yanlış dediğiniz anlar var mı? Yani sizden talep ettiler ve hay Allah dedirten anlar oldu mu? Ya burası aslında biraz şöyle bir konu. Yeni dönem yapay zeka süreçleri çok fazla sistemi yeniden tanımlıyor. Yani bizim girdiğimiz yerlerde problemi çözmekten ziyade problemi yeniden tanımlamayla alakalı bir süreç geliştiriyoruz ve bunu anlatırken aslında karşılıklı şeffaf verilerle konuştuğumuzda bu çok travmatik olmuyor. Ama bu süreçlerle özellikle bizim tarzda çalışan çoğu girişim bununla karşılaşmıştır. Birincisi biz oradaki süreci ilerleten kişilerden daha o sürece hakim ya da yetkin bir profiller değiliz. Yani dışarıdan bunu ilerletmeye çalışıyoruz gibi bir durum var. O firmadaki kişiler kadar kendi sistem ve süreçlerine hakim değiliz. Bunları öğrenmemiz gerekiyor ve bu bir periyot. Dinamik bir öğrenme modelimiz var. Yani bizim entegrasyondan sonuç çıktısına kadar geçen süre ortalama 2-2,5 hafta. Bu anlamda çok uzun bir onboarding dönemi geçirmiyoruz ama teknikle her şey yapılabiliyor. Yani biraz bu konu basit bir fonksiyonda yazılarak ilerletilebiliyor ve bu istekler hiç bitmiyor. Çünkü o dönüşümü ya da geçişi yalın yapmaya çalışan, daha böyle kademeli yapmaya çalışan ya da bunu distrap ederek yapmaya çalışan çok fazla firma var. Özellikle şeyin sonu yok. Yani buraya neden 5 gönderdin, 3 göndermedin? Bunun tüm kombinasyonlarında her soruya cevap vermeniz gerekiyor ve bunu satır satır açıklıyoruz. Bazıları da bu teknikle yapabileceğimiz durumlarla alakalı da istekler, eğer bu bir ticari kararsa bunu yapmamız gerekiyor zaten. Yani biz bu ürün bu mağazada satmaz. Ya hayır, bu benim işte flagship mağazam. Burada her ürünüm olması gerekiyor. Bu bir kapasite tanımı ve bunu sistemsel olarak da tanımlamamış. Yani bunu sezgisel olarak sistemin öğrenmesini de istiyor. Bunları biraz teknikli mümkün. Yaparsak ticari olarak satamayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Ama bu ticari karar. Siz bu kararı veriyorsanız yapabiliriz.
Ama bizim önerimiz bunun yapılmaması tarafında oluyor. Biraz daha buralarda karşılıklı iletişimlerle, yoğun toplantılarla geçen bir durum aslında. Çare, şeffaflık ve açıklanabilirlik yani. Kesinlikle, yani özellikle nedensel yapay zeka böyle çok niş de yeni de bir konu. Yani uzun süredir yapay zekada çok böyle algoritma, öğrenme modu değişen algoritmalar giriyordu ama bu anlamda cevap veren algoritmaların gelişimi 6 ay, 7 ay gibi bir süre. Ondan dolayı da nedensel olarak bunu verdiğimizde ikna süreci daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Peki bu kadar aslında optimizasyonla gelen bir verimlilik sağladığınız durum var. 5 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz RNVAI olarak. Sohbetimizden önce konuştuk. Bu noktadan bakınca bu 5 yıl olabilir, öncesindeki düşünceleriniz, bugün geldiğimiz hep bir dinamik olma halinden bahsediyorsunuz. Sizce perakende sektöründe faaliyet gösteren yapılar için yapay zekayı kullanmak bir lüks mü hala, yoksa artık bir zorunluluk haline dönüştü mü ve neden? Ya bu bir zorunluluk artık, yani bundan kaçınılamayacak bir durum. Lüks de değil, yani artık daha erişilebilir teknolojilerde, erişilebilir fiyatlarda olan hizmetler de var. Tabii bunun daha böyle fütüristik tarafta olan bazı teknolojiler de var. Yani onların yatırımlarını evet şu anda yapılıp yapılmaması belki perakendedeki bazı firmalar için çok ticari kararken çok fazla alt departman süreci için artık zorunlu bir karar. Çünkü çok fazla veri noktası var ve artık öğrenmenin dışında adaptif öğrenmenin olması gereken de bir durum. Ve bu sadece insan zekasıyla ilerletilebilecek bir durumda da değil. Ondan dolayı da bu yatırımlar yavaş yavaş artıyor. Sadece şöyle bir durum var. Türkiye özelinde, globalde de bazı ülkelerde bu çokça makalelerde yayınlanmış geçiş süreciyle alakalı ama şu anki perakende sektörüne doğrudan geliştirilen yapay zekaları koymak demek böyle kötü bir akraba evliliği gibi bir şey üretiyor aslında. O süreç tekrar değişmeden, revize olmadan, perakende kendi sürecini revize etmeden bu entegrasyonu gerçekleştirmek bazen oradaki biraz önceki sorudaki gibi o bir hayal kırıklıklarını arttırıyor. Çünkü çok toksik bir kelime haline geldi yapay zeka. Herkes yapay zeka diyor. Bugün işte basit bir kahvehane sohbetinde bile LLM'le ya da ChatGPT ile konuşulmuş bir sohbet konusundan daha akademik bir tartışmaya kadar her seviyenin bir fikri olan da bir konu olduğu için bu konuda herkesin bir fikri var. Bununla alakalı da çok sofistike beklentilere giriyor insanlar. Çünkü benden daha iyi yapmasını beklediği bir süreç haklı olarak. Ama bunu tanımlarken de ona göre sürecin dizayn edilmesi gerekiyor. Bu süreç dönüşümü çok geleneksel kalmış firmalarda bunun verimlilik artışı o kadar efektif olmuyor. Ama bunu daha dinamik yöneten, hem departman yapısıyla hem rol yapısıyla hem IT altyapısıyla ilerleten firmalarda çok ciddi verimlilik artışı oluyor. Çok basit bir örnek verebilirim. Yani biraz perakendede planlama süreciyle alakalı. Biz de planlama ajanı geliştirdik aslında. Bunu da buradan da paylaşmış olayım. Planlama süreci önceden perakendede bir yıl önceden başlayan bir durumdu. Çünkü tasarımcı planlayacak. Ben bir yıl sonra ne satacağım? Bunu çizecek. Bunların üretimleri gerçekleşecek ve daha sonra gelecek ve o ürünler satmasını bekleyeceğiz gibi uzun bir dönemi kapsıyordu. Ama bunu artık hem üretim sürecini kısaltalım hem lojistik sürecini kısaltalım. Buradaki o bir yıllık süreyi böyle daha sezon içerisinde daha dinamik aktif yönetelim gibi bir süreç tasarımı modellerin daha efektif çalışmasına, bu sürecin çünkü yapay zeka artık üretimi de optimize edebiliyor, lojistiği de optimize edebiliyor, satışı da optimize edebiliyor. Buradaki işbirliğini her alanda kurup süreci bu işbirlik modelinin daha doğru çalışabileceği bir yapıya evirirsek verimlilik daha da artar ama ya evet biz hala geleneksel yöntemde kalacağız ama yapay zeka bunu modeli de ilerletsin denilen noktalarda evet bir çözüm üretiyor. Yani o anki insansız zekadan daha da efektif bir çözüm üretiyor ama beklenilen artış seviyesini göremeyebilirler. Ajandan bahsettiniz, geliştirmekte olduğunuz ajandan ya da tamamlanmış ajandan. Bu kavrama odaklanalım önce isterseniz. Bir fark ortaya koydunuz ama daha çok keşfedelim isterim. Bir süreci ajanlaştırmak ya da bir süreci çözümlemesi, üstlenmesi üzere bir ajan atamak, bunlar ne anlama geliyor? Tabii yani bizim ilk girişime başladığımızda 5 yıllık serüvenin başlangıcı SaaS olarak bu hizmeti vermekti. Yani bir servis olarak bu hizmeti vermekti. Daha uzman sistem gibi, daha böyle kendi otonom kararları olmayan task based, belli schedule'larda çalışan
ve belli constraint'leri önceden verdiğimiz işte bir takım ekranlarla da bu kısıtları girebildiği bir yapıda çalışıyordu. Mağazalar arası transfer örneğini verebilirim. Mağazalar arası transfer için bu işi kullanacak alokasyon ekipleri ya da bu iç departman ekipleri bizim ekranlardan SaaS verdiğimiz servislerde işte bir mağaza en fazla şu kadar mağazaya ürün gönderebilsin, mağazamdaki ürün değişimi %X'i geçmesin, stoğumdaki yenilik oranı bu olsun gibi çok fazla parametreyi önceden girebiliyordu. Ajanlaştırma dediğimiz şey aslında biraz daha buradaki her karar noktasında da otonom karar verebilen, kendi kendini yönetebilen ve içerideki bu biraz önce bahsettiğim ekrandaki tüm kısıtlarla alakalı deneyimini ajana aktarabilen bir kişi vasıtasıyla da oradaki hipotetik ve karar verebileceği çok fazla davranışı daha akılcı çözümlerle ilerletebilen bir insansı mekanizma gelişti aslında. Ajanlaştırma dediğimiz hikaye de biraz daha oradaki alokasyon ekibindeki çalışan kişinin alokasyon ekibindeki rolünü icra eden, biraz önceki tüm o parametreleri giren, bunlara karar veren, ya benim işte burada biraz daha stock out riskim var, burada transferimi arttırayım. Şöyle bir parametrem vardı, buradaki optimality skoru şöyle değiştireyim, buna göre de böyle bir sonuç çıkartayım kararını veren bir mekanizma var aslında. Bir organizma gibi de tanımlayabiliriz. Bir süreci ajanlaştırma demekti. Tam olarak bu. Çok fazla model var. Yani böyle single çalışan var, multi çalışanlar var. Buradaki collection'ları farklı farklı girdirenler var. Temelde beklenti de şu anda perakendedeki agentik süreçle alakalı, özellikle perakende matematiğini yöneten kısımlarla alakalı buradaki departman rollerindeki her bir rolü icra edebilecek görevdaşlar geliştirmek, aslında beklenti bu yönde. Yani aslında yapay zeka genel kavramı ve ajan ya da ajanlaştırma kavramlarının arasındaki farkın otonomluk olduğunu, bir insansı mekanizma, bir sorumluluk alma yeri geldiğinde Evet. diyebilir miyiz bu noktada? Ya, sorumluluk kısmı hala etik bir problem. Çok tartışılıyor. Yapay zeka ya da ajan böyle bir karar verirse bunun ana sorumlusu kim olacak konusu da böyle. Yani çalışan algoritma mı, süreci dizayn eden kişi mi, ajanı öğreten, eğiten kişi mi gibi böyle çok alt başlıklı bir konu. Yani o etik probleme çok girmiyor ama bu sorumluluğu alabilmesi gerekiyor. Gün sonunda beklenti o. Çünkü beklenti aslında ajanın planlama rolünü icra edebilen bir kişinin yaptığı tüm insansı ve akılcı davranışları daha böyle uzman sistemleri kullanarak yapabilmesi. Temeldeki hedef de o. Bazı süreçler için çok emekleme seviyesinde, bazıları için çok senior seviyesinde olan süreçler var. Tüm bu dönüşüm aslında biraz daha ajan beklenti dönüşümlerini de çerçeveletecek diyebiliriz. Peki aslında birçok konuda konuştuk. Planlamasından girdik. Burada kullanılan sistemlerden, teknolojilerden, sizin koyduğunuz uzmanlıktan bahsettik ve bir optimizasyon resmi çizdik. Sonuca bir odaklanalım. Madem şeffaflık ve Evet. açıklanabilirlik diyoruz. Sizin RNV AI'da gördüğünüz faaliyetlerinin sonucunda elde ettiğiniz en net verimlilik artışı neydi ve belki hangi metrikteydi diye de sorabilirim. Buradaki hani karşılaştırmayı çok fazla metriklerle yapıyoruz. Aslında burada doğrudan hani soruya net cevap verebilecek olursam biz %8 daha düşük bir stokla %10 satış artışı, yatan stokta da %300'lere varan bir satış dönüş hızı ve sell to rate'te de böyle dönemsel kısalmayla alakalı da %6, %7'lere varan bir sezon performans durumu gerçekleştiriyoruz. Fakat burada sadece tek KPI'yi optimize eden bir süreç değil. Bizim çalıştığımız yapıda Markdown'da çalışıyorsak, yani Price'da çalışıyorsak ayrı bir konu ama çalışmasak dahi, biz sadece stok çalışsak dahi daha optimize gittiği için indirim kararları ötelenmiş durumda. Çünkü artık transferle o stoğu eritebiliyorlar ya da daha doğru lokasyona gittiği için o satış daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu da bir gösterge. Kapasite optimizasyonu da bir gösterge ama perakende de biz bu KPI'yi daha böyle net bir şekilde takip ettiğimiz konu, ben fazla stok oranım ne, eksik stok oranım ne? Bu iki kavramla beraber bakıp o dönüşümleri analiz ederek aslında raporluyoruz, sunuyoruz. Şu anda zaten bizim çalıştığımız yerlerde de biz sadece şunu yapıyoruz. Yani veriyi alıyoruz, bir takım prosesler gerçekleştiriyor, veriyi yazıyoruz ve sürecimiz orada bitmiyor. Biz veriyi yazarken bir iz noktası bırakıyoruz ve o iz noktasından ana depomdan kaç günde mağazama gitti? Mağazamda kaç günde, yani ana depom bu kararı kaç günde çıkabildi? Kaç günde gidebildi ve bu mağazam bunu kaç günde satabildi? Aslında bir burada lojistik optimizasyonu da var. Bu da bir takip mekanizması.
ve kurduğumuz bu yapıyla daha önceden bunu takip etmeyenler buradaki tüm alt KPI'leri de görmüş oluyor. Ben şu anda bizim ana işimiz değil ama depo çıkış performansını gösteriyoruz firmalar için. Mağazanın kabul performansını gösteriyoruz. Yani bizim ana noktamız onun gönderdiğimiz ürünün satışa dönüp dönmemesiyle alakalı bir problemken tüm süreçteki performansı ve çalkantılı noktaları da gösterebildiğimiz için daha efektif süreç oluyor. Çünkü çok varsayımla başlıyoruz. İşte ben aslında depom benim 2 günde ürünleri çıkabiliyor, mağazalarıma 3 günde gidebiliyor dediğimiz süreleri bakın burada 14 günlere varan bir süremiz var. İşte daha uzak lokasyonlar için süreç böyle oluyor. Ya da bu mağazalarınız bakın sizin gönderdiğiniz transferleri uygulamakta gecikiyor ya da uygulamıyor gibi noktalarda da tüm alt başlıklarda aslında tüm lokal kararların nedenlerini de görerek daha şeffaf yönetiyorlar ve bunların hepsini bazıları böyle çok operasyonel karar bizim etkimizin dışında çünkü firmanın kendisinin vermesi gerekiyor. Ama böyle bir işbirliği modeliyle de tüm süreç iyileşmiş oluyor. Son soruma geliyorum aslında. Sohbetimizin sonuna gelirken elbette geleceğe ve bir sonraki jenerasyona bir şey söylemek lazım. Bugün yapay zeka, veri veya yazılım dünyasına girmek isteyen genç profesyoneller için, öğrenciler için ve belki biraz da mühendisler için en kritik 2-3 yetkinlik sizce nedir ve teknik becerilerin ötesinde de ilk olarak neyi öğrenmeliler? Bu dönem itibariyle bazı soruların cevapları çok güç. Çünkü çok değişen bir teknoloji var ve hepsine ayak uydurmak, hepsini takip etmek, bu güncel teknolojide yeni kalabilmek hepsi bir problem. Bugün herhangi bir konuyla alakalı bir şey tanımlıyoruz ve ertesi hafta eskiyor o konu. Yani bizim çalıştığımız modellerde de yani şu anda çok legacy kalan modeller var. İşte SaaS'ı konuşuyorduk. Şu anda ajanı konuşuyoruz. Bu ajanın yarın farklı bir versiyonunu konuşuyor olacağız. Onun için bu kadar dinamik değişen bir durumda ben biraz daha temel disiplinlerde ilerlemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu temel disiplinler her sürece adapte olmanızı sağlıyor aslında. Yani bence biraz burada bizim üniversitelerde çok daha böyle yetkin olmadığını düşündüğüm eğitim süreçlerine giriyor aslında. İyi bir matematik, iyi bir istatistik. Şu anda LLM'leri konuşuyoruz. İyi bir dil bilimci yani prompt engineering süreçleri var tartışılan. Konu çok dağılacak ama prompt engineering bir mühendislik disiplini değil. Böyle bir meslek oluşmayacak belki. Bu sadece yetkinlik becerisi olarak kalacak. Onun için bu kadar değişken dünyada temel disiplinleri daha efektif kendilerine verebilecekleri bir dizayn onların o disiplinde ilerlemelerinde de daha hızlı sağlayacaktır. Teknik olarak biz hani veri bilimi, veri mühendisliği, verinin alt noktalarıyla çalıştığımız için o eksende cevap verebilirim. Çünkü bunun çok fazla alt başlığı var. Bulut bilişiminden siber güvenliğine kadar çok fazla konu başlıklarıyla gelişen bir teknoloji. Yapay zeka da her aşamasında var. Yapay zeka mühendisliği zaten çok fazla alt disipliniyle gelişiyor ama biz temelde 3 tane teknoloji bekliyoruz yeni mezun arkadaşlardan. Bir programlama diliyle alakalı bilgi. Biz şu anda ağırlıklı Python'ı kullanıyoruz. Burada hangisi olduğu önemli değil ama kendilerini bu anlamda teknik tarafta bir sürece geçireceklerse böyle bir programlama dili yetkili. Bir sorgulama dili becerisi, bir veri tabanı sorgulama dili yani hangisi olduğunu yine önemi yok. Bu bir yapılandırılmış bir veri tabanı da olabilir, dağıtık bir veri tabanı da olabilir ama temel mantığını anlamaları gerekiyor. Bunları koşturacakları sistemleri bilebilecekleri temel bir yetkinlik. Bu bir bulut sistemine dair bir bilgi de olabilir. Böyle çok fundamental seviyede yani total seviyede bir şey de olabilir. Bir işletim sistemine dair bilgi de olabilir. Bir Linux'la alakalı, Windows'la alakalı bir bilgi de olabilir. Bu üçüyle alakalı bir süreç kendilerine temelde teknik olarak koydukları zaman aslında verinin artık hangi alanına yöneleceklerse de oradaki temel disiplindeki alan yani veri bilimci olacaksa da oradaki istatistik ve matematiği, veri mühendisi olacaksa biraz daha o programlama dilinin farklı eksenlerini öğrenip kendisine koyduğu bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Yapay zeka mühendisliği çok geniş bir şapka. Yani böyle bir şemsiye terim haline de geldi ama alt departmanları mutlaka oluşur. Yapay zeka ile beraber de birçok alt departmana bölünmüş. Bundan daha eski dönemlerde full stack diyebileceğimiz kavramlar tekrar full stackleşiyor. Önceden bir firmanın bir IT'cisi olurdu. Her şeyi yapardı. Yani mouse'undan satın almasına, bilgisayar kurulumundan network'üne, satışından internet e-ticaretine kadar her şeyi. Ama bu biraz genişleyince, çok daha alt uzmanlık dalları oluşunca kendi içinde çok departmanlar oluştu ve bu departmanlar da kendi içinde alt yetkinlik gerektiren roller oluşturdu. İşte bilgisayar mühendisliğinde mezun olan arkadaşlar
Önceden donanım mı software mi derken bu sefer donanım mı ama şöyle mi, işte software mi böyle mi diye kararlar vermek zorunda kaldılar. Şu an yapay zeka tekrar onları bir araya topluyor. Belki de hani tek bir yapay zekaya dair kullanabilecekleri o tool setlerle beraber aslında birçok mesleğin full stack katmanı olabilirler. Diğer konu biraz düşünme evrimleri aslında. Bu temelde hepimizin bir problemi olabilir. Ben İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nin danışma kurulundayım. Aslında sektörle üniversite arasındaki boşluklarda akademik olarak hangi ders disiplinlerini evirirsek, hangi derslere yeni dersler koyarsak bu şekillenebilir diye belli aralıklarla toplantı yapıp sektör olarak geri bildirimler veriyoruz ve çok değerli arkadaşlar da var. Kendi tecrübelerini bu anlamda aktarıyorlar. Genelde özü biraz şuna dayanıyor buradaki dönüşümü. Özellikle endüstri mühendisi çizgisinden bakacak olursam artık mesela MIT gibi, Stanford gibi aslında bunu domine eden üniversitelerde böyle bir tanım kalmadı. Ya böyle bir tanım yok. Burada daha böyle karar mekanizmalarını optimize eden, işte karmaşık mühendisliklerde cevap verebilen, problemleri çözebilen değil ama problemleri yeniden tanımlayabilen yetkinliklere dair öğrenci ve insan kaynağı yetiştirmeyle alakalı bir vizyonları ve misyonları var. Ama biz döndüğümüzde hem ders içerikle beraber hem vizyon ve misyonlarla beraber bizim üniversitelere baktığımızda hem hala böyle tanımlar var, devam ediyor. Ama bu süreç dönüşümleriyle alakalı da işte akademik olarak bir takım disiplinlerin de girmesi lazım. Uzun süredir ders içerikle alakalı dönüşüm yapmamış büyük üniversiteler, bunlar köklü üniversiteler ve bürokrasinin yoğun olduğu üniversitelerde son 10 yılda inanılmaz bir ders içeriği değişikliği var. Ama biz hala birçok deneysel tasarımdan sistem simülasyonuna kadar hala aynı ders içerikleriyle ilerletiyoruz. Onun için öğrenci arkadaşlara da tavsiyem ya da burada ilk defa bu alana yönelmek isteyen arkadaşlara da tavsiyem biraz da bunu daha globalde takip edebilecekleri ve orada yazılan disiplinlerin aslında uzun vadede hangi sektörel yetkinliği ifade ettiklerini bulabilmelerini tavsiye ederim. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet Rica ederim. oldu. Ben teşekkür ederim. Akıl açıcı oldu. Korporasyonda başka bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Memnuniyetle, zevkle. Tekrar teşekkürler.